Dünya üzerinde öyle bir yer hayal edin ki sıcaklık eksi 90 dereceye kadar düşebiliyor ve güneş aylarca ufkun üzerine çıkmıyor. Resmi belgelere bakılırsa bu devasa kıta dünyanın en büyük tabiat koruma alanı ve modern bilimin kalesi olarak kabul ediliyor. Sadece ya bu vaziyet 20. yüzyılın en büyük maskeleme operasyonlarından biri ise, kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının altında Soğuk Savaş'ın en amansız düşmanlarını bile bir araya getirip eşi benzeri görülmemiş bir antlaşma imzalamaya zorlayan bir sır gizleniyorsa, dünyanın en güçlü devletlerinin tüm bir kıtayı neden devasa bir karantina bölgesine çevirdiğini anlamak için tarihin ve bilimin tozlu sayfalarına bakmamız gerekiyor. Uzaydan gelen anomali, Wilkes toprakları. Her şey kağıt üzerinde değil, aslen yerden 400 kilometre yükseklikte uzayda başladı. 2006 yılında NASA'nın Grace misyonu kapsamında görev icra eden ve halk arasında Tom ve Jerry olarak adlandırılan iki uydu, alışılmadık bir çalışma yürütüyordu. Dünyayı tartıyorlardı. Bu cihazlar birbirlerini takip ederek aradaki mesafeyi mikron düzeyinde ölçüyor ve yerçekimi değişimlerini kaydediyorlardı. Doğu Antarktika'daki Wilkes toprakları üzerinden geçtikleri sırada cihazlar akıl almaz bir anomali tespit etti. Bu bölgede yerçekimi ansızın ve sert bir şekilde değişiyordu. Uydular buzun derinliklerinde devasa bir maskon, kütle konsantrasyonu saptadılar. Bu normal yer kabuğundan çok daha yoğun ve ağır bir yapının orada bulunduğu anlamına geliyordu. Boyutlar şok ediciydi. Ortalama 300 kilometre çapındaki bu bölge, çevreğindeki her şeyi normalden çok daha güçlü bir şekilde kendine çekiyordu. Bilim insanları verileri onlarca kere denetim etseler de hata payı yoktu. Buzun kilometrelerce altında oraya ait olmaması gereken devasa, yoğun bir kütle yatıyordu. En güçlü bilimsel teori, bunun 250 milyon yıl önce gerçekleşen ve dünya üzerindeki yaşamın %96'sını yok eden büyük ölüm olayına neden olan devasa bir göktaşı krateri olduğu yönündedir. Ancak bazı araştırmacıları huzursuz eden bir teferruat var. Cihazlar bu anomalinin merkezinde çok daha yoğun bir çekirdek görüyor. Bazı uzmanlar şu soruyu soruyor: ya bu yalnız darbeyle sıkışmış bir kaya değil de çeyrek milyar senedir orada duran devasa bir metalik monolitse? Wilkes topraklarının merkezinde sondaj yapmaya kimse cesaret edemiyor. Resmi gerekçe teknik zorluklar olsa da buzun altında uyuyan o şeyi uyandırmaktan korktukları düşünülüyor. Tarih bizi 1938 yılına İkinci Dünya Savaşı'nın derhal öncesine götürüyor. Nazi Almanyası beklenmedik bir şekilde dünyanın öbür ucuna büyük bir keşif heyeti gönderdi. Schwabenland gemisi güvertesinden havalanan deniz uçaklarıyla Antarktika semalarında belirdi. Mistisizmle kafayı bozmuş 3. Reich'in bu buz çölünde ne işi vardı? Resmi amaç margarin ve patlayıcı yapımı için balina yağı aramaktı. Ancak operasyonun kapsamı bunun çok ötesindeydi. Luftwaffe pilotları binlerce hava fotoğrafı çekti ve üzerinde gamalı haç bulunan binlerce flamayı buzlara atarak bölgeyi Yeni Swabia, Neuschwabenland olarak ilan ettiler. Bu keşif esnasında Schirmacher Vahası adı verilen, kayaların kardan temizlendiği ve tatlı su göllerinin kışın bile donmadığı benzeri olmayan bir bölge buldular. Bu keşiften sonra Nazilerin burada Üs 211 adında gizli saklı bir sığınak inşa ettiklerine dair söylentiler yayıldı. Her ne kadar somut belgeler kamuoyuyla paylaşılmasa da Almanların bu sıcak cebe olan ısrarlı ilgisi hep bir sual işareti olarak kaldı. Savaşın bitiminden sonra 1945 yazında Arjantin limanlarına 2 Alman denizaltısı yanaştı. Savaş biteli aylar olmuştu ama bu gelişmiş denizaltılar yeni ortaya çıkıyordu. Mürettebatın ifadeleri çelişkiliydi ve seyir defterleri yok edilmişti. Bu vaziyet Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir paniğe yol açtı. Cenup Kutbu'nda birilerinin kalmış olabileceğinden şüphelenen ABD, 1946 yılında efsanevi kutup araştırmacısı Amiral Richard Byrd komutasında devasa bir armada gönderdi. Yüksek Atlama Operasyonu. Bu sözde bilimsel keşif gezisinde bir uçak gemisi, destek gemileri, bir denizaltı ve tam 4700 deniz piyadesi bulunuyordu.
6 ile 8 ay sürmesi planlanan operasyon yalnız 8 hafta sonrasında aceleyle bittirildi. Donanma geri döndüğünde birkaç tayyare ve 4 personel kaybedilmişti. Ancak en acayip olanı Amiral Byrd'ün Şili'deki bir gazeteye verdiği mülakattı. ABD, kutup bölgelerinden inanılmaz hızlarla bir kutuptan diğerine uçabilen düşman araçlarının istilasına karşı müdafaa önlemleri almalıdır. Byrd orada kimse yoksa kimden bahsediyordu. Bu raporlar derhal gizlendi. Ancak donanmanın o ürkü halindeki kaçışı asla unutulmadı. Byrd'ün dönüşünden kısa bir süre sonra diplomatik bir mucize gerçekleşti. Soğuk Savaş'ın en gergin döneminde birbirini yok etmeye hazır olan ABD ve Sovyetler Birliği, 1959 yılında masaya oturup Antarktika Antlaşması'nı imzaladılar. Bu antlaşmaya göre kıta tamamen silahsızlandırılmış bir bölge olacaktı. Asla bir askeri üs, hiçbir nükleer deneme yapılamayacak ve tüm toprak iddiaları dondurulacaktı. Antlaşmanın en dikkat çekici maddesi denetim hakkı idi. Herhangi bir gözlemci, herhangi bir ülkenin istasyonunu istediği an denetleyebilirdi. Bu bir güvenden ziyade karşılıklı bir gözetleme sistemi gibiydi. Sanki düşman taraflar yansız bir bölgede çok tehlikeli bir şey bulmuşlar ve çevreyi beraber korumaya karar vermişlerdi. Bu belge bugün hala yürürlüktedir ve kıtanın derinliklerine özgür erişimi fiilen engellemektedir. Rus istasyonu Vostok'un tam 4 kilometre altında aynı adı taşıyan devasa bir göl gizlidir. Bu göl en az 15 milyon yıldır atmosferden tamamen izole durumdadır. Su burada çok büyük bir basınç altındadır ve oksijenle aşırı doymuş haldedir. Bu tam anlamıyla bir zaman kapsülüdür. 2012 yılında Rus sondaj ekibi nihayet göle vardığında, tazyikli su yukarı doğru fırlayarak bir buz tapası oluşturdu. Bu, gölün kirlenmesini önledi ancak aşağıdan gelen örneklerin analizi bilim dünyasını sarstı. Bilim tarafından bilinmeyen bakteri DNA'ları bulundu. Milyonlarca senedir izole bir halde evrilen bu organizmalar hem heyecan hem de korku yarattı. Eğer orada antik bakteriler hayatta kaldıysa, bağışıklığımızın olmadığı antik virüsler de olabilir. Belki de o devasa buz tabakası yalnız bir kalkan değil, biyolojik bir tehdidi içeride tutan bir tıpadır. Şu an Antarktika'da yaşanan en esrarengiz olaylardan biri ANITA projesidir. Bu proje, stratosferde süzülen ve derin uzaydan gelen nötrino parçacıklarını yakalamaya çalışan bir balondur. Fizik kurallarına göre bu parçacıkların gökyüzünden yere düşmesi gerekir. Ancak 2016 ve 2018 yıllarında dedektörler imkansız bir şeyi kaydettiler. Güçlü parçacık akımları yerden, kısaca buzun içinden yukarıya doğru fırlıyordu. Standart fizik modelleri bunu açıklamakta zorlanıyor. Dünyanın bu tür parçacıkları bloke etmesi gerekirken, kıtanın içinden bir şey bu enerjiyi dışarı püskürtüyordu. Bu durum ya yeni bir fizik türüne veya kıtanın derinliklerinde yer alan yapay bir enerji deposuna işaret ediyor. Wilkes topraklarındaki o esrarlı kütle mi bu sinyalleri yayıyor, yoksa hemen hemen anlamadığımız organik bir süreç mi işliyor? Bilim insanları tartışsa da gerçek değişmiyor. Antarktika radyoaktif bir halde ses veriyor ve bizler nedenini bilmiyoruz. Sonuç, kimi kimden koruyorlar? Dünya haritasının her yerinin ortaya çıkarıldığını düşünmeye alışkınız, sadece Antarktika etrafı yasaklarla ve kırmızı çizgilerle çevrili devasa bir beyaz leke olarak kalmaya devam ediyor. Acayip bulgu seferleri, aceleyle imzalanan küresel antlaşmalar, buzun altından gelen açıklanamayan sinyaller ve uyduların saptadığı devasa anomaliler, tüm bunlar bir araya geldiğinde endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Kim bilir bu kıta doğayı korumak için değil, insanlığı buzun altında saklanan o karanlık sırdan korumak için kapatılmıştır. Antarktika bir laboratuvar mı, bir sığınak mı yoksa bir hapishane mi? Şimdilik bir tek buzlar biliyor.